Herkese merhaba, ben Şenol. Bugünkü video ile sizlere akıllı imsakiyeden ve nasıl hazırlanacağından bahsedeceğim. Ama öncelikle akıllı imsakiye ne ve ne işe yarar bunu anlatayım. Akıllı imsakiye Ramazan aylarında tuttuğunuz oruca ait verileri takip etmenizi sağlayacak bir çalışma. Bu uygulama ile tuttuğunuz orucun kaç saat süreceğini, gün içinde baktığınızda orucunuzun kaçıncı saatinde olduğunuzu ve iftara kaç saat kaldığını, ayrıca Ramazan ayı boyunca orucunuzun kaçıncı gününde olduğunuzu ve kaç gün kaldığınızı görebileceksiniz. Son olarak bu uygulama bulunduğunuz ile göre iftar saatlerini de göstermektedir. Bu sene Ramazan 24 Nisan'da başlayıp 23 Mayıs'ta bitecektir. Şimdi yaptığım çalışmaya ait aşağıdaki verdiğim örneği inceleyelim. Burada A sütunu Ramazan gün sayısını, B sütunu Ramazan'ın günlerini ve tarihlerini, C sütunu sahur başlangıç saatlerini, D sütunu ise iftar bitiş saatlerini göstermekte. E sütunu bu uygulamaya gün içinde baktığınızda iftara ne kadar saat kaldığını, F sütunu kaç gündür oruç tuttuğunuzu, G sütunu kaç saattir oruç tuttuğunuzu, H sütunu ise kaç saat oruç tutacağınızı göstermektedir. Buradaki grafik iki farklı değer ölçmektedir. Dış halka kaç gün oruç tuttuğunuzun grafiksel gösterimini, iç halka ise kaç saat oruç tuttuğunuzun grafiksel gösterimini vermektedir. I1 hücresi illere göre sahur ve iftar vakitlerinizi görmemizi sağlayacak araçtır. Bu örnekte ben 12 Mayıs Salı gününü baz aldım. Yani Ramazan'ın 19. gününe göre hesaplamalar yaptırdım. Bu verilere göre sahur 3.59'da başlamış, iftar 20.21'de olacak. İftara 2 saat 46 dakika kalmış. Gün tamamlanmadığı için göstermiyor. 13 saat 35 dakikadır oruç tutuyorum ve 16 saat 22 dakika boyunca oruç tutacağım. Bu zamana kadar 18 gün oruç tamamlanmış. Verileri görüntülemek istediğimde fonksiyon artı F9 tuşuna basmalıyım. Şimdi illere göre sahur ve iftar vakitlerinin nasıl değiştiğini görelim. Bunun için şurayı tıklıyorum. Şuradaki combo box açıyorum ve buradan Türkiye'nin herhangi bir ilini seçiyorum. Örnek ben İstanbul'a göre hesaplamaları yaptırdım. Merkezi İstanbul aldım. Şimdi Edirne'ye göre bir bakalım. Burada saatlerin nasıl değiştiğini görebiliyorsunuz. Şimdi Van'a göre bakalım. Türkiye'nin en doğusuyla en batısına baktık. Şimdi herhangi bir Adana'ya bakalım gibi. Akıllı imsakiyenin hazırlanış sürecine geçmeden önce iki tane veriyi internetten almamız gerekiyor. Nedir bunlar? Birincisi İstanbul iftar vakitleri yani imsakiye. İkincisi ise Türkiye'nin illere göre enlem ve boylamları. Burada coğrafya derslerinden aldığımız bazı bilgilere ihtiyacımız olacak. Nedir bunlar? Meridyen ve boylamlardır. Çünkü iki farklı bölgede bulunan yerleşim yerindeki zamansal farklılığı o yerleşim yerlerinin bulunduğu meridyen ve boylam çizgileri sayesinde hesaplatabiliriz. Hatırlarsanız dünyada iki meridyen veya boylam arasındaki mesafe 4 dakikalık zamana tekabül etmekteydi. Türkiye'nin dünya üzerindeki konumu 26.45 doğu meridyenleri ile 36.42 kuzey paraleller arasında yer almaktadır. Meridyenler arasındaki farkı hesaplattırdığımızda Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna 59 dakikalık bir mesafe bulunmaktadır. Şimdi bu sayfada yaptığımız hesaplatmaları bir inceleyelim. Videonun başında İstanbul'u ölçüt olarak aldığımı söylemiştim. İstanbul'un boylamı 28,977. Yan tarafta ise ana sayfadan gelen ile göre boylam gelmektedir. Bu alanda iki boylam arasındaki farkı hesaplatıyoruz. Bu alanda coğrafya bilgilerimizden hatırlayacağımız gibi iki boylam arasındaki farkı veriyor. Burası da boylamlar arası toplam süreyi veriyor. Bunun formatını yukarıdaki gibi yapayım. Bu şekilde daha iyi anlaşılıyor. Artık yeni bir akıllı imsaki hazırlanış sürecine geçebiliriz. Bunun için şuraya yeni bir sayfa açıyorum. Hazırlamaya başlamadan önce ana çalışmamızdan bazı başlıkları ve verileri alalım. Şuradan başlıkları bir alalım. Yakınlaştıralım. %80 olsun. Şunu alalım. Sonra şu sıra ve tarihleri alalım. Bunlar sabit. Başlamadan önce şuraya veri doğrulamayla illeri getirelim. Liste diyorum. Kaynak olarak şurayı kullanalım.
Şimdi burayı İstanbul olarak belirleyelim. Şimdi sahurun formülünü ilk yapalım. Shift eşittir diyorum. Eğer formülünü kullanacağız. Eğer I1 eşit İstanbul ise şu değer gelsin. Değil ise şu eksi şu. Parantezi kapatalım. Şimdi şunu sabitlememiz lazım öncelikle. Fonksiyon F4 ile sabitliyorum. Ve şunu sabitliyorum. Şurayı da format olarak hücreleri biçimlendir. İsteğe uyarlanmıştan şunu seçiyorum. Aynı işlemi iftar içinde yapacağız. Shift eşittir eğer diyorum. Şurası şimdiden sabitleyip fonksiyon F4 eşit çift tırnak İstanbul ise noktalı virgül şu değil ise bu eksi şu. Sabitliyorum bunu da. Parantezi kapatıyorum. Bunun da formatını deminki gibi yapıyoruz. Ve aşağı doğru çektiriyorum. Şimdi formülü çalışıp çalışmalarını bir deneyelim. Evet, çalışıyor. Ama şimdi değişmiyor. Neden? Çünkü şurası sayfa 1'i alıyor. Bu seferlik sayfa 4 diyelim. Çalışmalarımızı görebilmek için. Evet. Şimdi saatler şurası değişmiyor. İller değişiyor ancak il değişiyor ancak şurası değişmiyor. Bu yüzden şurayı da sayfa 1'e göre değil de sayfa 4'e göre alacağız. Şunu sayfa 4 yapacağız. Şimdi değişmesi lazım. Evet. Değişmeye başladı. Şimdi iftara ne kaldı? Formülü bulabilmek için bazı formülleri kullanmamız gerekiyor. Nedir bu formüller? Örnek olarak şimdi formülü. Shift eşittir şimdi formülü diyorum. Parantezi kapatıyorum. Bu formül bugünkü tarihi ve saati veriyor. Altına da shift eşittir bugün diyorum. Parantezi kapatıyorum. Enter diyorum. Bu formülde sadece bugünkü tarih veriyor. Şimdi iftara ne kaldı formülünü yapabiliriz. Bunun için buraya geliyorum. Shift eşittir eğer buradaki saat büyük ise şunla çift tırnak Allah kabul etsin diyoruz. Tırnağı kapatıyoruz. Değilse iç içe ikinci eğri kullanıyorum. C2 büyükse bundan noktalı virgül boş diyoruz. Noktalı virgül eğer değilse de şundan çıkartıyoruz. Yalnız şurada şunları sabitlemem gerekiyor. Fonksiyon F4 ile L4 gördüğüm yeri fonksiyon F4 ile sabitliyorum. Evet diyorum, formülü çekiyorum. Boş görünmesinin sebebi B sütundaki tarihle şuradaki formülün uyuşmaması.
Çünkü şimdi formülü 15.03'ü gösteriyor. Yalnız Ramazan 24 Nisan'da başlayıp 23 Mayıs'ta bitecek. Bu durumda çalışmalarımızın sonuçlarını görebilmek için mecburen şuradaki tarihi manuel değiştirmek zorundayım. Bunun için de kopyala, özel yapıştır değerleri diyorum. Şuradaki tarihi 30 Nisan diyorum. Gördüğünüz gibi burada 6 günlük iftar zamanı bitmiş ve şurada günün ortasında olduğumuzu gösteriyor. Şunları format olarak süre yapalım. Bunun için yine listeye uyarlanmış diyoruz. Şöyle yaptığımız zaman evet, zaman olarak gösterecek bize. Bir daha tarihi bir test edelim. Ne yapalım? 5 Mayıs diyelim. 05 dediğimizde gördüğünüz gibi buraya geçti. Şimdi kaç gündür oruç tutuyorum formülünü yapalım. Bunun için shift eşittir diyorum. Yine eğer formülden faydalanacağız. Şurası eşit tırnak çift tırnak içinde Allah kabul etsin ise aynısını yazmak durumundayız. Sonuç 1 dönsün. Değilse boş geçsin. Evet, tırnağı şurada koymadık. Kapatmadık çift tırnağı. Enter diyorum. Şunu da fonksiyon F4 ile sabitliyorum. Yalnız E sütununu sabitliyorum sadece. Ve aşağı doğru çekiyorum. Evet. Toplamda 11 gün orucu tamamlamışız. Şimdi kaç saattir oruç tutuyorum formülünü bulalım. Ancak öncelikle kaç saat oruç tutacağım bunu bulalım. Bu da basit bir formül. Şu iftar saatinden sahur saatine çıktığımızda toplam oruç tutacağımız saati bulabiliriz. Evet, çektirdim. Buranın formülünü hazırlayabiliriz. Bunun için shift eşittir diyorum. Yine eğer formülü. Burası eşit. Çift tırnak Allah kabul etsin. Tırnağı kapatıyorum. İse şurası değilse eğer diyorum tekrardan sahur saati büyük şuradaki saatten ise boş geçsin. Değil ise şu saati sahur saatinden çıkarsın. Enter. Evet diyorum. Buradaki yine zamanı ayarlıyorum. Yalnız burada sabitlememiz gereken alanlar var. Şu L4 gördüğüm yeri fonksiyon F4 ile sabitleyeceğim. Başka sanırım yok. Çektirelim formülü. Şimdi yorumlayalım bakalım burayı. Evet, ayın 5 Mayıs iftara 3 saat 36 dakika kalmış. 12 saat 25 dakikadır oruç tutuyorum. 16 saat boyunca oruç tutacağım ve 11 günde tamamlamışım. İllere göre de değiştirelim bakalım, değişikliği görelim. Evet. Şimdi grafiği hazırlamak için ihtiyacımız olacak alt verileri hazırlayalım. Bunun için bizim kaç gün oruç tutacağımıza ihtiyacımız var. Şuraya eşittir bağ değer dolu sayı formülünü kullanacağız. Ve şurayı Ramazan ayınca boyunca toplatacağız. 30 gün oruç tutacağız. Peki kaç gün tuttuk bunu bulalım. Bunun için de eşittir topla diyelim. Şurasını toplasın. 11 gün tutuyoruz. Peki kaç gün daha tutmamız gerekiyor? Bunu da bundan çıkardığımız zaman 19 gün daha oruç tutacağız. Şimdi grafiksel gösterim için yüzde değerlerine ihtiyacımız var. Bunun için şuraya şöyle yüzde diyorum. %100 diyorum 30 güne. Şuna böldüğümde ve yüzde olarak belirlediğimde %37 diyorum. Şuna bölüyorum ve 163.
Yani %37'sini tamamladık. %63'ü kaldı. Şimdi saatlerin de hesaplamasını yaptıralım. Bunun için öncelikle düşey ara formülünü kullanacağız. Şurayı şu tarihe göre burada kaç saat oruç tutacağımı öncelikle görmem lazım. Bunun için 7 diyorum. 0 diyorum. Formül yok geldi çünkü bu tarih farklı. Bu tarihi şurada yukarıdaki tarihle eşitlemem lazım. Bunun için öncelikle kopyala, özel yapıştır değerleri diyelim. Ve şurayı 0,5, şurayı da 0,5 diyelim. Yukarısıyla eşit olsun. Şunu da zamana çevirelim. Ve buraya da kaç saat oruç tutuyorum bunu hesaplatmam gerekiyor. Bunun için de yine düşey ara diyorum. Bu tarihe baktırıyorum. Şuradan ilk bakmam gereken iftar saati. 3 diyorum. Tamam diyorum. Tekrardan eksi yine düşey ara. Şu tarihe göre sahur saatini bul ve çıkar ondan diyorum. Daha sonra da yine eksi son olarak düşey ara yine bu tarihe bak ve kaç saat geçmiş bunu bul diyorum. Bunları çıkartıyorum. Şimdi şunu da yine formatını değiştirelim. Evet. Eşitlendi. Bunu da şundan çıkardığımız zaman kalan iftara kalan saati buluyorum. Şimdi bunları da yüzde cinsinden yazıyorum. Şunu kopyalıyorum. Şu toplam saatin karşısına %100 diyorum. Şunu şuna bölüyorum. Şunu da şuna bölüyorum. Şurayı yüzde yapıyorum. Yani bugünkü orucun %78'i geçmiş, %22 almış olarak yorumluyorum. Grafiği de eklediğimiz zaman çalışma tamamlanacaktır. Bunun için öncelikle şunu seçiyorum. Ekle diyorum. Şu halka grafiği seçiyorum. Daha sonra bunu seçip veri seç diyorum. Ekle. 2 diyorum buraya. Şu kısmı siliyorum. Ve şunu ekliyorum. Tamam diyorum. Daha sonra şu alanı seçip seri grafik türünü değiştir diyorum ve şuradan pasta grafiği seçiyorum. Buradan da şu alanı seçip şuradan yapalım. Dolgu yok diyorum. Şunu seçip dolguyu yeşil yapıyorum. Bunu böyle de bırakabiliriz. Şunu şöyle büyütüyorum. Şunları sileyim. Grafiğimiz de hazır. Bir bakalım. Evet. Değişimleri görebiliyoruz. Akıllı imsakiye çalışması ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.